Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu ipimizle harika bir model başlayacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle yaslı iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 4,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Şöyle. Bu modeli başlarken 2 şiş üzerine ilmeklerinizi çıkartın. Altı çok çekmesin. Şöyle rahat görünsün diye 2 şişimizle ilmeklerimizi çıkarmaya başlıyoruz. Şu şekilde birinci ilmeğimi çıkardım. Şöyle sıkıştırdım. Daha sonra ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Bu modelde ilmek sayısı yok. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Tek ilmek olsun, çift sayıda bitsin. Hepsinde kullanabilirsiniz. Çünkü 1 ve 1'in katlarından oluşuyor ilmek sayımız. Şöyle birkaç ilmek çıkardıktan sonra bir sıra düz öreceğim. İlmeklerimi çıkardıktan sonra. Çünkü lastiksiz başlayacağım ben bu modeli. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 ilmek benim için yeterli. Şişimin birini şöyle tuttum, diğerini çekerek çıkardım. Bakın şöyle geniş durması lazım. Şimdi bir sıra zemin hazırlıyorum. Lastik yapmayacağım için. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Eğer lastik yapmayacaksanız bu işlemi yapın. Lastik üzerine başlayacaksanız lastiğin ön yüzünde modelinizi kurmaya başlayabilirsiniz. Evet, bir sıra düz örerek örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın şu anda ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğini biraz şöyle geniş alın bu modelde. Şöyle sıradaki ilmeğimi 2 kez örüyorum. Düz olarak 1, 2 çıkarmadan 2 kez örmüş oldum. 1, 2. Her ilmeği 2 kez batarak örüyoruz şöyle. Şu şekilde de örebilirsiniz. 2 kez dolayabilirsiniz. İlmeği örerken 2 kez dolayıp şöyle de örebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yaparsınız. Benim için bu daha kolay. Bakın şöyle. 2 kez dolayarak alınırsa biraz şöyle alması zor oluyor. Ama böyle daha rahatlıkla yapabiliyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle hafif uzatarak alıyorum. Bakın ilmeklerim böyle ikili ikili. İpi kendimden tarafa aldım. Şu şekilde ilmeğimi ördüm, bıraktım. Ters örüyorum. Şu şekilde aldım, ördüm, bıraktım. İlmeklerimin boyunu uzatıyorum böyle. O 2 kez örmemizin amacı buydu. Bir sonraki sırada ilmeklerimizin boyu uzayacak. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Şöyle ilmeklerimizin boyunu uzatıyoruz. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm.
Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan, bakın, ilmeğimin arka boşluğundan girdim. Bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten burada 3 ilmek çıkarmış olduk. Yine sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle 3 3 olacak ilmeklerimiz. Her ilmekten, yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz burada. Üçüncü sıra ön yüzünde, sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Önce ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alıyoruz. Daha sonra bir artırma ve sıradaki ilmeğimizi düz örelim. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Bunlarda da aynı işlemi yapıyorum. Şöyle. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bütün ilmeklerimizi önce arka boşluğundan bir ilmek çıkardık, aldık. Daha sonra bir artırma, daha sonra da ilmeğimizi düz olarak ördük. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Burada yapacağım işlem, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle hafif uzatarak alıyorum. Bakın ilmeklerimiz böyle üçlü üçlü. Bu 3 ilmeğin üçünü bir aldım. Şu şekilde düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki bu üçlü ilmeği hepsini bir topladım. Şöyle düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Aldığımız ilmekler hepsi zaten böyle üçlü üçlü. Evet, sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyorum. Son üçlü ilmeğimi de aldım, düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın ilmek sayımız tekrar eski sayısına döndü. Modeli de bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle. Tabii ki ilerleyince model daha da güzel görünecek. Bu ipe de gayet güzel oldu. Şöyle parlak parlak güzel bir görüntüsü oldu. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Tekrar kuruyoruz modeli. Birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi şöyle 2 kez örüyorum. Düz olarak 1, 2, 1, 2. Bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmadan aynı ilmeği tekrar ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Model 4 sıradan oluşuyor. Modelde kaydırma yok. Birinci sırada ne yaptıysak ikinci model kurulumunda da aynısını yapıyoruz. Yani birinci modelden ikinci model hep aynı devam edecek.
Evet. Son ilmeğime geldim. Bunu da yine 2 kez düz olarak ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle hafif uzatarak aldım. İlmeklerimi ters öreceğim. Bakın şu şekilde girdim, ters ördüm, bıraktım. İlmeğimi ters ördüm, bıraktım. Şöyle ilmeklerimin boyunu uzattım. İkinci sıramızı da ters örerek devam ediyoruz. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi hafif şöyle uzatarak aldım. Daha sonra sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım, daha sonra ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım, daha sonra ilmeğimi düz ördüm. Önce sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alalım. Daha sonra bir artırma, ilmeğimizi de düz örelim. Üçüncü sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Şöyle devam edelim. Evet, şöyle son 2 ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerim bakın şöyle üçlü üçlü 1 2 3. Üçünü bir alarak şöyle düz ördüm. Tek ilmek çıkarttım. Üçünü bir aldım, düz ördüm, tek ilmek çıkarttım. İlmeklerimiz tekrar eski sayısına gelecek burada. Şöyle evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum ama üçlü üçlü alarak. Zaten şöyle üçer üçer gruplar halinde bunları 3 3 alarak düz örelim. Son sıramız dördüncü sıra arka yüzündeyim. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Şöyle. Evet, kenar ilmeğimizi de yine düz örelim. Evet, modeli 2 kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Çok çabuk ilerleyen bir model. Ama mutlaka altını 2 şişle başlayın. Lastiksiz yapacaksanız bu şekilde yapmanız gerekiyor. Lastik üzerine de yapacaksanız istediğiniz lastiği yapabilirsiniz altını. Bir parçada daha önce yaptım şöyle. Aynı ipi kullandım. Burada da 5 numara şiş kullandım. Evet, şöyle salaş güzel bir model. Kabartmalı kabartmalı görünen
Arka yüzü de bu şekilde. Her iki tarafını da kullanabilirsiniz bu modelin. Bu modelden etol şal yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz, bluz yapımında kullanabilirsiniz. Onlara uygun ipler tercih edersiniz. Gayet güzel ve çabuk ilerleyen modellerden. Bunu da lastiksiz yaptım. Yine aynı beraber başladığımız gibi başladım. Lastiksiz olarak devam ettim. Dediğim gibi istediğiniz lastiğin üzerine de yapabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.